2016 baharında Teksas eyaletinde bulunan sakin Fort Worth kasabasında en deneyimli araştırmacıları bile şok eden vahşi ve alaycı bir cinayet işlendi. Suçun kurbanı, sağlık görevlisi olarak çalışan Elizabeth Paula Ariano adında 4 çocuklu genç bir anneydi ve onun celladının kim olduğunu öğrendiğinizde şok olacaksınız. Trajedinin koşulları o kadar garipti ki polis ilk başta Elizabeth'in kendi isteğiyle yani intihar etmiş olabileceği teorisini bile ortaya attı. Ancak böyle bir teori korkunç sahnenin tesadüfen tanığı olan insanların ifadelerine uymuyordu. Müfettişler her şeyi anlamak ve suçluyu sanık sandalyesine göndermek için çok çalışmak zorunda kaldı. Elizabeth Paula Ariano 16 Ağustos 1987'de Amerika'nın Fort Worth, Texas kentinde doğdu ve kısa hayatının tamamını burada geçirdi. Hiçbir zaman ayrılmadığı iki kız kardeşi Alessandra ve Giovanna ile birlikte büyüdü. Elizabeth'in öz babası o çok küçükken aileyi terk etmişti. Kızının akıbetiyle hiç ilgilenmedi ve onunla hiçbir şekilde temas kurmadı. Kısa süre sonra annesi Juanita, çocuklarını evlat edinen ve onlara kendi çocukları gibi davranan Fidel adında bir adamla yeniden evlendi. Elizabeth'in üvey babasıyla çok sıcak bir ilişkisi vardı ve ona her konuda destek ve yardımcı oluyordu. Elizabeth okulda özenle çalışıyordu ve bir gün doktor olmayı hayal ediyordu. Lisedeyken Rudolf Ariano adında bir adamla tanıştı ve kısa süre sonra onunla romantik bir ilişki yaşadı. Genç adam ondan neredeyse 8 yaş büyüktü. Bu da Elizabeth'in ailesini biraz utandırdı. Ancak aşklarına müdahale etmediler. Çünkü Rudolf onlara ciddi ve oldukça güvenilir bir adam gibi görünüyordu. Elizabeth 16 yaşındayken okulu henüz yeni bitirmişken sevgilisiyle evlendi. Çiftin birbiri ardına 3'ü erkek, biri kız olmak üzere 4 çocuğu oldu. Ancak çok sayıda mirasçının ortaya çıkmasına rağmen Elizabeth ev hanımı olmaya niyetli değildi. Çocukluk hayalini hatırladı. Bu yüzden Elizabeth tıp fakültesinden mezun oldu ve sağlık görevlisi olarak işe girdi. Doktor olmak için daha yüksek bir eğitim almayı planlıyordu. Genç kadın, nazik ve dindar biriydi. Hristiyan geleneklerine göre yetiştirilmişti. Çocuklarını düzenli olarak kiliseye götürür, onlara komşularına karşı sevgi ve şefkat aşılardı. Ailesi ve arkadaşları onu her zaman yardıma hazır, çok duyarlı bir insan olarak tanımlıyorlardı. Dışarıdan bakıldığında Rudolf'le evlilikleri güçlü ve mutlu görünüyordu. Ancak 13 yıl birlikte yaşadıktan sonra bu birliktelik tam anlamıyla çatırdamaya başladı. Rudolf daha önce de genç eşini kıskanıyor, onu her konuda kontrol etmeye çalışıyordu. Ancak zamanla davranışları dayanılmaz bir hal almaya başladı. 2016 baharında Elizabeth kocası tarafından organize edilen bir başka kıskançlık sahnesinin ardından çocukları alıp ailesinin evine taşındı. Rudolf, karısıyla barışmak için bir girişimde bulundu. Ancak genç kadın onun öfke nöbetlerine tahammül etmekten yorulmuştu. Ayrıca çocukların neredeyse her gün ebeveynlerinin tartışmalarını dinlemesini istemiyordu. Bu yüzden cesaretini topladı ve resmi olarak boşanma davası açtı. Elizabeth çocukları alıp boşanma davası açtıktan birkaç gün sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Arkadaşlarına ve ailesine göre keyfi yerindeydi ve ailevi sorunlardan ve boşanmadan uzaklaşmak için işten sonra iş arkadaşlarıyla yerel bir kulübe gitmeye karar vermişti. Böylece 15 Nisan 2016 Cuma akşamı 28 yaşındaki genç anne arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına gitti. Orada dans etti ve iyi vakit geçirdi. Ancak alkole dokunmadı. Çünkü kulübe geldiği gibi tekrar kendi arabasıyla eve gitmeyi planlıyordu. Elizabeth 16 Nisan günü gece yarısını geçen saatlerde eve dönmüştü. Arabayı park ettikten sonra o gece kulüpte birlikte olduğu arkadaşını aradı ve ona çoktan eve ulaştığını ve iyi olduğunu söyledi. Elizabeth daha sonra telefonu kapattı ama eve hiç girmedi. Ertesi sabah annesi Juanita kızının evde olmadığını görünce çok endişelendi. Elizabeth'in akşamı arkadaşlarıyla geçirmeyi planladığını biliyordu ama kızının uzun zaman önce dönmüş olması gerekiyordu. Haber vermeden bir yere gidemezdi ve ayrıca arabası evin dışında park edilmişti. Bu da Elizabeth'in kulüpten döndüğü anlamına geliyordu.
Juanita arabaya yaklaştığında kilitli olmadığını, anahtarın hala kontakta takılı olduğunu ve koltukta kızının çantasıyla cep telefonunun bulunduğunu gördü. Doğal olarak kişisel eşyalarını bu şekilde arabada bırakamazdı. Bu da korkunç bir şey olduğu anlamına geliyordu. Kadın hemen polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Polis, sıcak izler olarak adlandırdıkları vakayı çözebileceklerine inanıyordu. Ayrıca Elizabeth'in hayatta olduğuna dair hala umut vardı. Çünkü arabada kan ya da boğuşma izi yoktu. Ama bu o kadar basit değildi. Yapılması gereken ilk şey, o akşam ve geceki olayların kronolojisini en küçük ayrıntısına kadar yeniden oluşturmak, Elizabeth'in tüm güzergahının izini sürmek ve olası tüm tanıkları bulup sorgulamaktı. İlk olarak genç kadının kaybolmadan önceki akşamı birlikte geçirdiği arkadaşları ve meslektaşlarıyla görüşüldü. Eve tam olarak ne zaman gittiğini söylediler ve daha sonra Elizabeth'in kendisi geri arayarak güvenli bir şekilde eve ulaştığını söyledi. Buna ek olarak o gece ısrarla onunla iletişime geçmeye çalışan eski kocası Rudolf Arellano'dan gelen birkaç arama ve mesaj kayıp kişinin cep telefonunda bulundu. Ancak Elizabeth ona hiç cevap vermedi. Polis memurları Rudolf'ün nerede olduğunu ve önceki akşam ve gece ne yaptığını öğrenmek için evine gitti. Adama göre bir gece önce eski eşiyle irtibat kurmuş ve eşi hafta sonu için çocukları ona getireceğine söz vermiş, ancak daha sonra cep telefonuna cevap vermeyince fikrini değiştirdiğini düşünmüş. Mazeret konusuna gelince Rudolf'un mazereti şüpheliydi. Ona göre o akşam bir arkadaşıyla yerel bir barda oturmuş ve gece yarısına doğru evine dönüp yatmıştı. Arkadaşı ve cuma günü aynı yerde dinlenen diğer birkaç kişi Rudolf'un gerçekten orada olduğunu doğruladı. Ancak daha sonra nereye gittiğini kimse kesin olarak söyleyemedi. Adam evine gittiğini söylemişti ama artık yalnız yaşadığı için bunu teyit edecek kimse yoktu. Dolayısıyla polis Bay Arellano'yu şüpheliler listesinden çıkarmadı. Ayrıca üzgün ya da endişeli görünmüyordu. Elizabeth'le boşanma sürecinde oldukları açıktı. Ama uzun yıllardır evliydiler. Elizabeth çocuklarının annesiydi ve Elizabeth'in ortadan kaybolmasının onu hiçbir şekilde etkilememiş olması garipti. Genç annenin kaybolduğu gece bir balıkçı acil servisi arayarak tanık olduğu garip bir olayı bildirdi. Adam eyaletler arası bir otoyolun parçası olan bir köprüde oltasıyla tek başına otururken sabah saat 4:30 sularında bir arabanın köprüye girdiğini, durduğunu ve sürücünün insana benzeyen büyük bir şey çıkarıp suya attığını fark ettiğini söyledi. Ayrıca bu kişiye hantal ve ağır olduğu belli olan bir şeyin bağlı olduğunu da görmüştü. Balıkçı çok uzakta olduğu ve hava hala karanlık olduğu için ayrıntıları göremiyordu. Arabanın markasını ve plakasını da göremiyordu. Ayrıca köprüde şiddetli bir rüzgar vardı. Bu yüzden adam hiçbir şey duyamadı. Kısa süre sonra başka bir tanık gece köpeğiyle birlikte köprünün aşağısında yürürken bulundu. Köprüde neler olduğunu göremedi ama yürek parçalayan bir çığlık dikkatini çekti. Ardından büyük bir şeyin köprüden aşağıya düştüğünü, ardından bir sıçrama ve ardından sessizlik olduğunu gördü. Polis tanıkların ifadelerine dayanarak köprünün yakınındaki göletin dibini incelemeye karar verdi. Birkaç saat sonra dalgıçlar boynuna iple bağlı büyük bir beton parçası olan bir cesetle karşılaştı. Boğulan kadının kayıp Elizabeth Arellano olduğu ortaya çıktı. Yoldan geçen bir kişinin ve bir balıkçının tanıklığı olmasaydı, ceset muhtemelen çok kısa bir süre sonra bulunacak ya da hiç bulunmayacaktı. Çünkü bağlanan ağırlık cesedin yüzmesine izin vermiyordu. Daha sonra genç kadının ailesindeki sorunlar nedeniyle kendi isteğiyle hayatından ayrılmaya karar verdiğine dair bir versiyon ortaya atıldı. Ancak bu varsayım savunulamazdı. Çünkü hem olaya tanık olan iki farklı tanığın ifadesi hem de Elizabeth'in çocuklarını ve ailesini bu şekilde geride bırakmayacağını savunan ailesi ve yakın akrabalarının sözleri vardı. Boynuna bir beton parçası bağlanıp köprüden aşağı atıldığında Elizabeth hala hayattaydı. Bu durum genç kadının boğularak öldüğünü gösteren adli tıp sonuçları ve köprüden aşağı düşerken kadının çaresiz çığlığını duyan bir adamın ifadesiyle kanıtlanmıştı. Ama kim ve hangi nedenle genç ve çocuklu bir anneyi böylesine vahşice katletmiş olabilirdi? Soygun düşünülmedi çünkü Elizabeth'in hiçbir eşyası alınmamıştı. Katilin Elizabeth'i kulüpte görüp evine kadar takip etmiş olabileceği ya da birisinin onu evinin yakınında dönmesini beklemiş olabileceği yönünde iddialar vardı. Maktulün eski kocası
cinayet gecesi evinde uyuduğunu ve suçla hiçbir ilgisi olmadığı konusunda ısrar etmeye devam etti. Ancak müfettişler yine de Rudolph'ü şüpheli listesinden çıkarmak için acele etmiyorlardı. Çünkü başka yerde olduğunu kanıtlayacak bir mazereti yoktu ve davranışları giderek daha fazla soru işaretine yol açıyordu ve resmen cenazede rol yapmıştı. Eski eşinin tabutu başında ağlamış, onun yerinde olmak ya da onunla birlikte ölmek istediğini söylemişti. Ama Elizabeth'in ölümüne karşı verdiği tepkiler, davranışlar bu sözleri desteklemiyordu. Buna ek olarak Rudolf, eşine veda töreni için fon toplamak üzere bir hayır vakfının kurulmasına aktif olarak yardımcı oldu. Ancak cenazeden sonra adam bir kez daha ifade vermeye çağrıldığında sanki hayatında kötü bir şey olmamış gibi tamamen farklı görünüyor ve farklı davranıyordu. Elizabeth'in gittiği son güzergahtaki tüm kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından Rudolph'ünkiyle aynı marka ve aynı renkte bir arabanın gece saat 3 civarında ailesinin evinden uzaklaştığı tespit edildi. Komşuları da arabayı merhumun evinden çok da uzak olmayan bir yerde park halinde gördüklerini hatırlamışlardı. Dahası arabanın daha sonra kadının atıldığı köprüye doğru gittiği tespit edilmişti. Bu durum birçok soruyu beraberinde getirdi ve soruşturma Rudolph'ün suç gecesi cep telefonu verilerini talep ettiğinde sorular daha da arttı. Adamın o gece önce Elizabeth'in iş yerinin yakınlarında, sonra da kayınvalidesi ve kayınpederinin evinin yakınlarında birkaç arama yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca eski karısına ne zaman döneceğini öğrenmek için birkaç mesaj göndermiş ancak mesajları cevapsız kalmıştı. Görünüşe göre onu takip ediyordu ve sonunda Elizabeth'in ailesinin evinde onun dönüşünü beklemeye karar verdi. Polis sonunda Rudolph'ü baş şüpheli olarak tutuklamak ve daha fazla sorgulamak üzere karakola götürmek için yeterli kanıta sahipti. Davanın kilit tanıklarından biri Elizabeth ve Rudolph'ün en büyük oğluydu. Çocuğa annesinin boynundan çıkarılan ip gösterildiğinde bu ipi daha önce babasının evinin arka bahçesinde gördüğünü ve onunla oynadığı için iyi hatırladığını ifade etmişti. Ayrıca çocuk, çitin değiştirilmesinden kısa bir süre önce bahçelerinde duran bir beton parçasını da tanımıştı. Ayrıca Rudolph'a ait arabanın bagajında bu betonun küçük parçaları bulundu. Soruşturma sonucunda adamın eski karısını ailesinin evinde beklediği ve Elizabeth eve giremeden kaçırdığı anlaşıldı. Onu bagajında halat ve beton hazırlamış olduğu arabasına zorla bindirmişti. Daha sonra fark edilmemeyi umarak katliam için köprüye gitti. Rudolph Ariano, eski eşinin cesedinin gölden çıkarılmasından 10 gün sonra gözaltına alındı. Suçluluğunu kanıtlayan çok sayıda delil ve tanık ifadesine rağmen Rudolph suça karıştığını reddetti ve o gece evde olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti. Eylemlerinin vahşeti göz önüne alındığında Rudolph ölüm cezasıyla karşı karşıyaydı ve sonra avukatının tavsiyesi üzerine her şeyi itiraf etmeye ve cezayı hafifletmek için soruşturmayla işbirliği yapmaya karar verdi. Ocak 2019'da Rudolph mahkemede suçunu kabul etti ve eski karısını, 4 çocuğunun annesini nasıl kaçırıp öldürdüğünü ayrıntılarıyla anlattı. Mahkeme salonunda Ariano'nun anlattıklarını dinleyen Juanita bayılmış, Alessandra ve Giovanna ise kız kardeşlerinin katilini bir canavar olarak nitelendirmişti. Rudolph'ün kendisi suçunu kabul etmesine rağmen hiçbir pişmanlık ya da vicdan azabı hissetmedi. İşlediği cinayet hakkında kayıtsız ve soğuk bir şekilde konuştu, özür dilemedi ve korkunç eyleminin nedenini açıklamadı. Mahkeme, katili şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum etti. Elizabeth'in aile üyeleri böyle bir cezayı oldukça hafif bulsalar da kalplerinin nefretle kaynamasını istemedikleri için Rudolph'u affettiklerini belirttiler. Geriye kalan 4 çocuğa ise Elizabeth'in ebeveynleri ve kız kardeşlere bakıyor. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.